Papa 4. Gregory'nin kedilere karşı savaş açması, tarih boyunca ilgi çeken ve tartışmalara konu olan bir olaydır. Bu hikaye genellikle Orta Çağ Avrupa'sında dini otoritenin irrasyonel kararlarının büyük sonuçlara yol açabileceğini gösteren bir örnek olarak anlatılır. Özellikle kara veba salgınıyla ilişkilendirilmesi, olayın tarihsel ve toplumsal etkilerinin daha derinlemesine incelenmesini gerekli kılar. Orta Çağ Avrupa'sında Hristiyanlık dini ve kilise insanların gündelik yaşamını derinden etkiliyordu. Kilise sadece bir dini otorite değil, aynı zamanda toplumsal, siyasi ve kültürel bir güç merkeziydi. Bu dönemde doğaüstü güçlere inanış yaygındı ve birçok olay şeytan veya kötü ruhlarla ilişkilendiriliyordu. Kediler de bu inanışlardan nasibini aldı. Özellikle kara kediler batıl inançlara göre şeytanla ilişkilendiriliyordu ve uğursuzluk getirdiğine inanılıyordu. Kediler cadılıkla ve büyücülükle özdeşleştiriliyor, bu da onların tehlikeli yaratıklar olarak görülmesine yol açıyordu. Papa 4. Gregory 1233 yılında Vox in Rama isimli bir ferman yayımladı. Bu ferman büyücülüğe ve sapkınlığa karşı bir uyarı niteliği taşıyordu. Ferman, kedileri özellikle hedef almıyordu. Ancak içerisinde kedilerin şeytani ritüellerde kullanıldığına dair ifadeler yer alıyordu. Bu ifadeler, halk arasında kedilere karşı düşmanlığın daha da artmasına neden oldu. Özellikle kara kediler, sapkınlık ve şeytanla ilişkilendirildiği için hedef haline geldi. Bu durum, kedilere yönelik toplu katliamların başlamasına zemin hazırladı. Kedilerin öldürülmesi kısa sürede Avrupa'nın farklı bölgelerine yayıldı. Hem bireysel hem de toplu kıyımlar kedilerin sayısında ciddi bir azalmaya neden oldu. Ancak bu durum beklenmedik bir ekolojik denge bozulmasına yol açtı. Kediler o dönemde fare popülasyonunu kontrol altında tutan doğal avcılardı. Kedilerin azalmasıyla birlikte fareler hızla çoğalmaya başladı. Bu fareler 1347 yılında Avrupa'ya ulaşan kara veba salgınının en önemli taşıyıcılarıydı. Salgın, Asya'dan tüccar gemileriyle Avrupa'ya taşınmış ve hızla yayılmıştı. Fareler, kara vebaya neden olan Yersinia pestis bakterisini taşıyan pireleri barındırıyordu. Kedilerin yokluğu, bu farelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasına neden oldu ve kara veba, Avrupa nüfusunun yaklaşık 1/3'ünü öldüren yıkıcı bir salgına dönüştü. Kara veba salgını sadece bir sağlık krizi değil, aynı zamanda toplumsal, ekonomik ve dini bir krizdi. İnsanlar salgını anlamlandırmaya çalışırken suçlu arayışına girdiler. Salgının Tanrı'nın bir cezası olduğuna inananlar, cadılar, Yahudiler veya diğer azınlık gruplarını hedef aldı. Kedilerin öldürülmesi de bu bağlamda değerlendirilebilir. Çünkü salgınla mücadelede rasyonel önlemler almak yerine batıl inançlara dayalı kararlar alınmıştı. Kediler bir dönemin irrasyonel korkularının kurbanı olmuş ve bu durum daha büyük bir felaketin kapısını aralamıştı. Papa 4. Gregory'nin kedilere karşı savaş başlatması, günümüz tarihçileri ve araştırmacıları arasında tartışmalı bir konu olarak varlığını sürdürmektedir. Bazı tarihçiler, kedilerin öldürülmesinin kara veba salgınına etkisini abartılı bulmakta, bazıları ise bu ilişkiyi daha güçlü bir şekilde savunmaktadır. Ancak kesin olan bir şey vardır. Ekolojik dengeye yapılan müdahaleler uzun vadede beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Kedilerin yok edilmesi, farelerin çoğalmasına ve kara vebanın daha hızlı yayılmasına katkıda bulunmuş olabilir. Bu durum, insanların doğaya karşı aldıkları kararların sonuçlarını daha dikkatli değerlendirmesi gerektiğini gösteren tarihi bir ders niteliğindedir. Papa 4. Gregory'nin fermanının kedilere yönelik bir savaş başlattığı doğru olsa da, bunun kara vebanın ana nedeni olup olmadığı hala tam olarak kanıtlanabilmiş değildir. Ancak bu olay, Orta Çağ Avrupa'sının batıl inançlarla ve bilimsel yetersizlikle nasıl mücadele ettiğini anlamak açısından önemlidir. Kedilere savaş açılması, dini otoritenin gücünün yanlış yönlendirilmesinin sonuçlarını gözler önüne sererken,
kara veba salgınıyla birleşerek tarihteki en büyük trajedilerden birinin fitilini ateşlemiştir. Bu olay, modern dünyada bilimsel düşüncenin önemini ve batıl inançlara dayalı kararların tehlikelerini vurgulayan önemli bir örnek olmaya devam etmektedir. Orta Çağ'da alınan bu tür irrasyonel kararların etkileri, ekolojik sistemlerin ne kadar hassas olduğunu ve doğanın dengesini bozmadan yaşamanın gerekliliğini bizlere hatırlatır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.